Merhaba değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Cumanoğlu. Bu videoda bir erkeği aşk sarhoşuna çevirecek 4 büyüleyici davranışı anlatacağım. Öncelikle söyleyeceklerim kendinizi erkeklere itici gösterecek davranışlardan uzaklaşmanızı sağlayacak ve fazla çaba harcamadan büyüleyici olmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden söyleyeceğim tüm maddeleri ayrıntıları kaçırmadan dinlemeniz çok önemlidir. Madde başlıklarına değil, maddelerin açıklamalarında söyleyeceklerime odaklanırsanız bu videodan fayda elde edebilirsiniz. Videoların yorumlarında maddeleri soranların hiçbir zaman hiçbir şey öğrenemeyeceğini de özellikle belirtmek isterim. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim bir erkeği aşk sarhoşuna çevirecek 4 büyüleyici kadın davranışına. 1. Bir erkeği aşk sarhoşuna çevirecek kadınlar küçük ayrıntılara değil, resmin bütününe odaklanır ve sabırlı hareket ederler. Erkeklerin ilişkiye verdiği önemin ayrıntılara göre değil de olayın önem derecesine göre olduğunun farkındadırlar. Değerli arkadaşlarım, ilişkilere dair yaptığım yüzlerce seansta sürekli olarak kadınların ayrıntılarda kaybolduklarını ve küçük şeyleri fazlasıyla büyütüp sevilmediklerini yorumladıklarını görüyorum. Olayların ayrıntılarına çok fazla odaklanan kadınların da kötü niyetli erkekler tarafından daha çabuk kandırıldığını gözlemliyorum. Çünkü kadınları iyi tanıyan erkekler ayrıntıları daha iyi hesap ederek kadınları daha kolay etkileyebileceklerini daha iyi biliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden rüya gibi başlayan çoğu ilişki erkeğin istediğini aldığı noktada tamamen tersine dönüyor ve bitiyor. Hatta kadınlar bu konuda şoka uğruyorlar ve o tarzdaki erkeklerin peşinde koşuyorlar. Çünkü erkekle kötü bir anı biriktirmediklerine ve hatanın kendilerinde olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden kadınları çok iyi tanıyan kötü niyetli erkekler tarafından etkilenen kadınlar normal hayatta çok başarılı, hatta çok güzel olsalar da asla ilişkilerde mutlu olamıyorlar. Büyüleyici kadınlarsa ayrıntılara dikkat etmek yerine resmin bütününe odaklanıyorlar. Böylece duygusal yönleriyle ön plana çıkmadıkları için garanti hale de gelmemiş oluyorlar. Burada ufak bir örnek vereceğim. Mesela erkeğin küçük ayrıntılara dikkat etmesi sizin için sevme göstergesi ise onun yaptığı büyük şeyleri görmeniz çok zor olacak. Hatta yaptığı büyük şeyleri inkar edeceğiniz için onda ciddi bir öfke uyandıracaksınız ve sevmediğiniz şeyleri özellikle ve sürekli yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden çoğu erkek kadın için çok güzel ve önemli şeyler yaptığını düşünürken küçük şeyler yüzünden suçlandığı zaman kadının nankör olarak ilan etme yoluna gidiyor. Erkekleri aşk sarhoşuna çeviren kadınlarsa erkeklerin ayrıntılara değil, kendisine göre önem derecesi yüksek şeylere daha fazla odaklandığını bildikleri için bu konularda erkekleri desteklerler ve tabiri caizse nakış işler gibi erkeği işlerler. Bu işleme olayı da şu şekilde olur. Erkek eşinin geçimini sağlamayı ve isteklerini yapmayı yeterli görüyor diye onu suçlayıp duygusuz olduğunu söyleme hatasına kadın düşmeyecektir. Yapacağı şey benim için yaptıkların çok değerli ve önemli. Bunun yanında duygusal olarak eksik kaldığımı hissediyorum. Benim için şunları da yaparsan çok mutlu olurum diyerek isteğini belirtmek olacaktır arkadaşlar. Bunu dolambaçlı yollara girmeden ve baskı yapmadan uygulamak çok önemlidir. Eğer baskı ve suçlama olursa erkeği takdir etmenizin asla bir faydası olmayacaktır. Şimdi önem derecesi artan diğer maddeleri sırasıyla anlatacağım. Geçelim ikinci maddemize. Bir erkeği aşk sarhoşuna çevirecek önemli detaylardan biri yönlendirici davranmak ve yönlendirici davranırken erkeği baskılamaktan ve annesi gibi eğitmekten uzak durmaktır. İlişki daha iyiye gitsin isterken erkeğin kendisini yetersiz hissetmesine neden olan en önemli hatalardan birisi sen sürekli bunu yapıyorsun. Sen asla düzelmezsin. Sen büyük bir hayal kırıklığısın. Seninle mutlu olacağımıza asla inanmıyorum demektir. Bu tarz cümlelerden erkeklerin tek anladığı şey yetersiz olduğudur ve sonrasında gelişecek olaylar tamamen meydan okuma ve hiçbir şey yapmamaktır. Bu durumları fark etmişsinizdir zaten. Size göre suçlama olmayan ve erkeğin hatasını telafi etmesi için konuştuğunuz bu tarz şeyler aslında onu yok saymanız demektir ve yaptığı tüm olumlu şeylerin görmezden gelindiğini düşünecektir. Bu yüzden bir erkeği aşk sarhoşuna çevirecek kadınlar yönlendirmeyi küçük bir çocuğa kızar gibi asla yapmayacaktır. Bunun yerine desteklenecek noktalara daha fazla odaklanırlar ve bunlarla birlikte isteklerini destekleyici şekilde yaptırmaya çalışırlar. Bir daha bu hareketi yaparsan karşılığında da bunu görürsün. Sen iyilikle davranmayı hak etmiyorsun gibi meydan okumalar asla karşılık bulmayacak ve ilişkinin bitişini hızlandıracaktır arkadaşlar. Duygusal olarak kendinizi kötü hissettiğinizde kullandığınız bu tarz cümleler
erkeğin sizin için bir şeyler yapmasını ve yanınızda kalmasını desteklemeyecektir. Onun tek anladığı şey sevdiği kadın tarafından kabul görmediği ve suçlandığıdır. Yönlendiren olmak her şeyi kadının yapması da değildir arkadaşlar. Aksine çoğu şeyi erkeğin yapmasını teşvik etmektir. Erkek sizin için bir şeyler yaptığında mutlu olduğunuzu ve onu takdir ettiğinizi gördüğünde daha fazlasını mutlaka yapacaktır. Bu yüzden yönlendiricilik çok önemlidir. Sizi umursamamaya başlayan bir erkek için yapılacak yönlendirme ile yetersiz hissetmeye başlayan erkek için yapılacak yönlendirme farklı olacaktır. Bu konuları farklı videolarda açıklamıştım. Onları da mutlaka izleyin arkadaşlar. Özellikle umursamayan erkekleri bile aşk sarhoşuna çeviren 3 etkili davranış videomu açıklama kısmına ekliyorum. Onu da izlemeniz size çok şey katacaktır. Geçelim diğer önemli maddemize. 3. Bir erkeğe aşk sarhoşuna çeviren kadın erkeği olumlu yönde bir inanana çevirecek ve erkek gibi hissetmesine destek olacaktır. Dikkat ediyorsanız olumlu yönde bir inanana çevirmekten bahsettim. Olumsuzlukları sürekli dile getirmek sizde olduğu gibi erkeklerde de reddedilme duygusu oluşturacaktır. Evet, sizin istediğiniz şeyler erkeğin yapmak istediklerine göre daha kolay olabilir. Sizin adınıza düşünmeye çalışması da sizi öfkelendirebilir. Burada dikkat edilecek şey yaptığı olumsuz şeyleri ödüllendiriyor gibi yapmamaktır. Çoğu kadın iyi niyetli davrandığını düşünürken büyük saygısızlıkları görmezden gelmeyi seçiyor. Bu durum erkeğin egosunu şişirerek daha kötü şeyler yapmasına neden olacaktır. Söylediğim şey, erkek genel olarak sizin için yeterliyse ve büyük saygısızlıklar yapmıyorsa telafi edilebilir noktalarda biraz daha sabırlı olmak ve suçlayıcı ve baskılayıcı olmadan düzeltmesine ortam hazırlamaktır arkadaşlar. Unutmayın, nasıl ki siz yıllarca huy olarak edindiğiniz bazı şeyleri hemen düzeltemiyorsanız, erkekler de bu tarz durumlarda hemen bir düzelme eğilimine giremiyorlar. Sonrasında fark etmeden benzer şeyler yaptıklarında, tepki gördüklerinde ise daha agresif hareket etmeye başlıyorlar. Bu yüzden olayın önem derecesine göre bazen onlarca kez hatırlatma yapmak gerekebilir. Ama bunu yaparken de azarlamak ya da trip atmak asla etkili olmayacaktır arkadaşlar. Bir kere şunu yaptım, etkili olmadı, o yüzden ikincisinde denemeyeceğim tarzında şeylere girmemek gerekiyor. Erkekleri aşk sarhoşuna çeviren kadınlar erkeğe ilişkide olumlu davranışları için ödüllendirip büyük saygısızlıklar haricinde cezalandırıcı ve suçlayıcı asla davranmazlar. Bunun yerine toparlayıcı bir etki oluştururlar. Kendi değerlerinin farkında olduğunu bilen ve erkeğin yaptığı olumlu şeyleri destekleyen bir kadın gerçek bir büyüleyiciliğe sahip olacaktır. Geçelim 4. maddemize. Bir erkeği aşk sarhoşuna çevirmek isteyen kadınlar erkeklerin hiçbir şeyden korkmadığı gibi bir izlenime asla sahip olmazlar. Onlar erkeklerin de kadınlardan yana büyük korkulara sahip olabileceğinin farkındadırlar. Birçok erkek soğuk ve umursamaz gibi gözükse de bu sadece dışarı verdikleri bir görüntüdür arkadaşlar. Erkek doğası güçsüzlüğü ve yenilgiyi kabul etmek istemeyecektir. Bu yüzden çoğu erkek ilişkideki sorunlarla baş etmenin kendine ağır geleceğinden korktuğu için genelde ilişkiyi bitiren tarafı oluyor. Bu da kadınlar tarafından tabii ki sevilmemeye yorumlanıyor. Sizler duygularınızı ve korkularınızı paylaşarak erkeklerin burada temkinli olmasını sağlamaya çalışırken erkekler korkularını söylemenin kadınlar tarafından suçlanma olarak algılanacağını bildiklerinden dolayı çoğu zaman daha sert gözüküyorlar ve paylaşım yapmıyorlar. Bu maddede en çok dikkat edilmesi gereken şey erkeklerin de birçok korkusunun olduğunu bilmenizdir. Terk edilme, sevilmeme, evlenmeme korkusu gibi birçok korku oluşabilir. Erkekleri aşk sarhoşuna çeviren kadınlar erkeklerin bir robot olmadığını bildikleri için erkeklerin yaralarını kanatmak üzerine kendilerine koruma mekanizması geliştirmezler. Çoğu kadın erkeğe yaptığının aynısını yaşattığında erkeğin bunu anlayacağını düşünürken aslında erkeği ne kadar yaraladığının farkında bile olmayacaktır. Bu söylediğim şey erkek yapsın da siz yapmayın demek değildir arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Belki süreçle birlikte düzelecek bazı şeylerin karşılıklı çatışmalarla birlikte daha da kötüye gitmesi anlamındadır. Tabii ki büyük saygısızlıklardan da bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu konuyla alakalı diğer videolarımı açıklama kısmına ekliyorum. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.